Aynı mesleği yapan iki kişi düşünün. Biri Amerika'da, diğeri de Türkiye'de. Sizce hangisi daha çok çalışıyor? Hangisi daha özgür ve hangisinin toplumdaki itibarı daha yüksek? Amerika'da ve Türkiye'de avukatlık mesleğini kıyasladığımız serinin ilk videosunda iki ülkedeki avukat olma süreçlerini, eğitimi, baro sınavlarını ve kazançları karşılaştırmıştık. Bu videoda ise işin mutfağına girerek avukatların gündelik iş hayatından, çalışma saatlerinden, kariyer basamaklarından, toplumdaki itibarından ve tabii ki son dönemin en çok konuşulan konusu olan yapay zekanın avukatlığa etkisinden bahsedeceğiz. İlk olarak çalışma saatlerinden başlayabiliriz. Her meslekte olduğu gibi avukatlıkta da bence en önemli konu ne kadar kazandığınızdan çok o parayı kazanırken hayatınıza ne kadar fedakarlık ettiğiniz. Açıkçası iki ülkede de avukatlar için düzenli mesai saati diye bir şey yok gibi. Her gün farklı sürprizlerle uğraşmak zorunda kalınca iş yaşam dengesi konusunda avukatların pek şanslı olduğu söylenemez. Türkiye'de çalışan avukatlar kağıt üstünde 9-5 mesaisi yapsa da gerçekte bu saatler sürekli aşılıyor. Bir gününüz sakin geçerken ertesi gününüz tamamen kaotik olabiliyor. Duruşma beklerken geçen boş süre ve o sırada ofiste biriken işler, kanundaki teslim süresi yüzünden son dakika koşturmaları, büro sahibi de olsanız, çalışan da olsanız telefonunuzun günün her saatinde çalması bu kaotik günlere bir örnek olabilir. Planınızda olmayan işlerle uğraşmak neredeyse rutin bir durum. Aslında Türkiye Barolar Birliği yönetmeliğine göre haftalık çalışma süresi 45 saati, günlük çalışma süresi ise 11 saati aşmamalı. Ancak az önce de belirttiğim gibi pratikte bu saatler çok sık aşılıyor. Amerika'daki durum Türkiye'dekine benziyor olsa da mesai saati kavramı çok daha farklı. Amerika'daki çoğu avukatın hayatı billable hours denilen faturalandırılabilir saat kavramı etrafında dönüyor. Bu kavramın avukat maaşlarının ve vekalet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılmasının yanı sıra avukatların çalışma süresinin hesaplanmasında da çok temel bir rolü var. Amerika'daki çoğu büroda avukatların yılda genellikle 1700 ile 2300 saat arası bir faturalandırılabilir iş yapma hedefi bulunur. Genelde bürolar her çeyrek hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol ediyor. Bu hedeflere ulaşmak avukatın işini tutabilmesi, sene sonunda bonus alabilmesi ya da kademe atlaması için genelde ana kriter görevini görüyor. Yıllık olarak belirlenen bu hedeflere günlük bazda baktığınızda oldukça yüksek bir çalışma saatine tekabül ediyor. Nitekim bazı araştırmalara göre avukatlar günde ortalama sadece 2,9 saatini doğrudan müvekkil işine fatura edebiliyor. Benim tecrübeme göre aslında bu sayı daha da yüksek. Ancak bir gerçek var ki 8 saatlik bir çalışma mesaisinin ciddi bir kısmı idari işler, ofis içi toplantılar, yeni müvekkil kazanma gibi faturalandırılamayan işlere gidiyor. Ve hedefe ulaşmak için ek mesaiye kalmanız ya da hafta sonları çalışmanız kaçınılmaz oluyor. Bu sistemi bir örnekle anlatırsak. Diyelim ki yılda 2000 saat fatura hedefiniz var. Bu demek oluyor ki hedefinize ulaşmak için gerçekte belki de 2500 ile 3000 saat arası çalışmanız gerekiyor. Hafta sonları ve 11 günlük tatil günlerini çıkarınca Amerika'da yaklaşık 250 günlük bir iş günü kalıyor. Resmi tatiller dışında tatile çıkmadığınız senaryoda bu günlük en az 10 saat çalışmak anlamına geliyor. Bu sistemin bazı avantaj ve dezavantajları var. Birer örnek vermek gerekirse. Eğer ki saat hedeflerinize ulaşıyorsanız bürolar hangi saatte gelip gittiğinizi çok önemsemiyor ve genel olarak mesai saati kavramı önemini kaybediyor. Daha özgürce hangi günler ve hangi saatte çalışacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Kötü yanına örnekse belirttiğim gibi bir iş faturalandırılabilir değilse onu yaparken herkes çok gönülsüz oluyor. Ya da iş yerinde iş arkadaşlığı kurmak, oturup düzgün iki sohbet etmek zor oluyor. Çünkü herkes geçen her anı faturalandırabilecekleri bir an olarak değerlendiriyor. Türkiye'de iş arkadaşlarımla çok sık yemeğe çıkar, hayattan ve gündemden konuşurduk. Faturalandırılabilir saat sisteminde ise siz yemeğinizi yerken bile ekran başında çalışma isteği duyuyorsunuz. Gelelim günlük iş hayatına ve iş yapış tarzındaki farklara. Açıkçası hem Amerika'da hem Türkiye'de avukatların gündelik işleri büyük ölçüde birbirlerine benziyor. Bu gündelik işler genelde duruşmalara gitmek ya da online katılmak, e-postalara cevap vermek, toplantılara katılmak, müvekkillerle görüşmek ve tabii ki araştırma yapmak veya evrak hazırlamak gibi işler. Ancak bazı önemli farklar da yok değil. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Bence Amerika'daki avukatlar gün içinde daha çok avukatlık yapıyor. Yani hukuki analiz,
strateji geliştirme, müvekkil danışmanlığı gibi işlere daha çok odaklanabiliyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden biri ABD'de çok sistemli şekilde yerleşmiş ve birçok ofisin de bel kemiği olan paralegal'lar. Paralegal'ları avukat yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. Bu meslek grubu genelde hukuki araştırma, dosyalama, yazışmaları yürütme, mahkeme ile koordinasyonu sağlama veya taslak hazırlama ve discovery süreçleri gibi rutin ofis işlerini ya da basit hukuki işleri hallediyor. Türkiye'de paralegal'ların tam bir mesleği karşılığı bulunmuyor. Adalet Yüksekokulu mezunları ya da katipler benzer görevleri üstlense de bu kişilerin yetki alanları ve mesleki tanımları paralegal'lar kadar geniş ve sistemleşmiş değil. Sonuç olarak Türkiye'de avukatlar sadece hukuki bilgi ve temsil gerektiren işleri değil, aynı zamanda adliyede dosya takibi, kalem işlemleri, evrak sunumu vesaire gibi operasyonel işleri de bizzat yürütmek zorunda kalıyor. Amerika'daki bir diğer önemli fark da avukatın gün içinde karşı tarafın avukatıyla ne kadar ve nasıl iletişim kurduğu ile ilgili. Türkiye'deki avukatlar genelde karşı tarafın avukatıyla hakim, arabulucu gibi üçüncü bir kişinin huzurunda ve daha resmi bir formatta görüşür. Amerika'da ise uyuşmazlıkların önemli bir kısmı mahkeme dışında şekilleniyor. Bir önceki videoda daha detaylı olarak bahsettiğim gibi ABD'deki adversarial sistem denilen yapıda avukat davanın adeta mimarı gibi. Delilleri toplamak, tanıkları bulmak ve uyuşmazlığın tüm detaylarını ortaya çıkarmak büyük ölçüde avukatın rolüdür. Türkiye'deki gibi delilleri mahkemeden talep etmek yerine doğrudan karşı taraftan talep edebiliyorsunuz ve tarafların belirli hukuki sınırlar içerisinde bu taleplere uygun olarak evrakları ve ifadeleri sunmaları gerekiyor. Mahkeme ise genellikle ancak bu talepler karşılanmadığında ya da bir itiraz olduğunda devreye giriyor. Ayrıca neredeyse her duruşma öncesi taraf avukatlarının mahkeme dışında görüşmesi ve mümkünse uyuşmazlığı sulh yoluyla çözmeye çalışması gerekiyor hukuki olarak. Bu nedenle daha dava başlamadan veya dava boyunca neredeyse her hafta avukatlar arasında tabiri caizse bir al gülüm ver gülüm pazarlığı oluşuyor. Bu sistemin sonucunu en net sulh oranlarında görüyoruz. Amerika'daki hukuki uyuşmazlıkların %70'i, hatta bazı kaynaklara göre %90'dan fazlası settlement denilen mahkeme içi veya mahkeme dışı sulh sözleşmeleri ile sonuçlanırken Türkiye'de bu oran %20'lerin bile altında kalıyor maalesef. Şimdi bir diğer konu olan kariyer yollarından bahsedelim. Amerika'daki avukatlar kendi bürolarını açmak yerine bir firmada çalışmayı daha çok tercih ediyor. Bunun bir sebebi yüksek maaşlar olsa da bence asıl sebebi büroların çalışanlarına sunduğu net kariyer ve gelecek fırsatları. Amerika'daki hukuk büroları büyük ölçüde kurumsal bir şirket gibi yapılandırılmaya uygundur. Hukuk büroları PC, PLLC, LLP gibi farklı profesyonel tüzel kişilikler şeklinde kurulabilir. İsterse 5 avukatlı butik bir büro, isterse 500 avukatlı dev bir firma olsun. Çoğunda partnership track vardır. Yani ortaklık yolunun basamakları belirlidir. Genç bir avukat mezun olduktan sonra bir firmada öncelikle associate olarak başlar. Birkaç yıl sonra senior associate yani kıdemli avukat olur. Ardından non-equity partner yani kardan pay almayan ortak ve en sonunda da equity partner yani tam ortak olur. Sonuç olarak bu sistem sadece maaş değil, aynı zamanda bir hedef ve büroyu sahiplenme duygusu veriyor. Türkiye'deki bazı bürolarda Amerika'dakine benzer sistemler uygulansa da küçük ve orta ölçekli bürolarda ki avukatların çoğunluğu buralarda çalışıyor, bu yapı çok da yaygın değil. Özellikle avukatlık kanunu uyarınca Türkiye'deki hukuk bürolarının anonim veya limite şirket benzeri ticari tüzel kişilikler altında örgütlenmesi yasaktır. Bu durum büroların kurumsallaşma kapasitesini sınırlamaktadır. Genç bir avukat örneğin kıdemli bir üstadın yanında çalışırken ben ne zaman bu konuma gelebileceğim sorusuna çoğu zaman net bir cevap bulamaz. Bu da Türkiye'de avukatların daha erken kendi bürolarını kurmasına sebep oluyor. Tabii bu durum bugünün tablosu. Bence yapay zekanın gelişmesiyle birlikte her iki ülkede de özellikle genç meslektaşlar ve küçük bürolar için şartlar daha da zorlaşacak maalesef. Özellikle Amerika'da yapay zeka avukatların iş akışını kökten değiştirmeye başladı bile. Sadece hukuk bürolarına hizmet veren ve milyar dolarlık değerlemelere ulaşan özel yapay zeka şirketleri veya hukuki yazılım şirketleri var ve her büro bu teknolojilerden eşit şartlarda yararlanamıyor. Ayrıca bu teknolojiler işleri hızlandırarak ve kişilerin kapasitesini arttırarak
Özellikle başlangıç seviyesindeki avukatları olan ofis içi ihtiyaçları ciddi oranda azaltıyor. Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da hukuk bürolarının yeni avukatları işe almaktaki amacı çoğu zaman mahkemelere gidebilen, duruşma bekleyen, karşı tarafın deposition denilen ifadesini alabilen, yani aslında münhasır olarak avukatların yapabileceği işleri yapabilen kişileri işe almak oluyor. Bu tarz münhasıran avukatlarca yapılabilecek işler veya fiziken yapılması gereken işler sayesinde yeni avukatlara talep aktif kalsa da eskisi kadar canlı olacağını zannetmiyorum. Amerika ve Türkiye'de avukatlığı kıyaslarken mutlaka konuşulması gereken konulardan biri de teknolojinin meslekteki yeri. Bu konuda Türkiye UYAP sayesinde çok iyi bir entegrasyona sahip. Mahkeme dosyalarını görüntüleme veya evrak sunma gibi işlemler genel olarak çok daha rahat. Açık söyleyeyim, ABD'deki sistemi görmeden önce UYAP'tan ben de çok şikayet ederdim. Ama Amerika'daki mahkemelerin teknoloji entegrasyonunu görünce UYAP'ın değerini daha iyi anladım. Amerika'yı Amerika yapan şeylerden biri Türkiye'ye kıyasla yerel, idari ve hukuki kurumların ciddi bir serbestiyete sahip olmasıdır. Bu durum aslında birçok açıdan çok iyi. Ama teknoloji entegrasyonu tarafında dezavantaj yaratabiliyor. Çünkü aynı eyalet içinde bile, hatta aynı şehirde bile mahkemelerin farklı sistemleri kullanması mümkün. Aslında federal düzeyde UYAP kadar fonksiyonel olmasa da PACER denilen bir sistem var. Fakat davaların çoğu federal olarak değil, eyalet bazında görülüyor. Örneğin, Kaliforniya'da bir şehrin mahkemesi farklı bir sistem kullanırken bir diğeri elektronik bir sisteme hiç sahip bile olmayabiliyor ve aslında tüm işlemleri fiziksel olarak yürütüyor. Hatta bazen hakimden hakime bile uygulama değişebiliyor. Biri için Zoom, diğeri için Teams gibi farklı platformlar gerekebiliyor. Bu da paralegal'lar gibi özellikle dosyalama ve prosedür takibi yapan meslek gruplarının önemini ciddi biçimde arttırıyor. Çünkü benim tecrübeme göre avukatların ciddi bir bölümü mahkemeye bir dosya göndermeyi dahi bilmiyor. Sadece dilekçelerini yazıp gerisini paralegal'lara bırakıyorlar. Ancak diğer konularda, yani özel şirketlerin avukatlara sunduğu hukuk teknolojileri konusunda Amerika Türkiye'den 5-10 sene ileride diyebilirim. Özellikle içtihat veya karar arama, bu kararları dilekçelere entegre etme ve yapay zeka kullanımı tarafında gündelik işleri ciddi anlamda kolaylaştıran nitelikli uygulamalar her geçen gün daha da fazla yaygınlaşıyor. Bazı araştırmalara göre 2023'te Amerika'daki hukukçuların yaklaşık %5-20'si yapay zeka kullanırken bugün farklı kaynaklarda bu oran %54, hatta %79'a kadar çıkmış görünüyor. Üstelik kullanımın niteliği de artıyor. Çünkü her ne kadar yapay zeka Türk hukukuna ilişkin çok basit konularda bile ciddi hatalar yapsa da Amerikan hukuku konusunda hata oranı çok daha düşük. Bir diğer çarpıcı gerçek de şu. Goldman Sachs araştırmasına göre hukuk sektöründeki işlerin %44'ü yapay zeka ile optimize edilebilir. Faturalandırılabilir işlerin ise %74'ü potansiyel olarak yapay zeka ile yapılabilir. Bu durum mesleğin geleceğini özellikle yapay zekaya entegre olmayan ya da mesleğe yeni girdiği için hali hazırda kurulu düzenin bir parçası olmayan yeni meslektaşlar için maalesef ki çok zor günlerin beklediğini işaret ediyor bence. Ancak şunu da söylemek lazım. AI, yani yapay zeka, şimdilik avukatların işini tamamen almıyor. Daha çok rutin işleri optimize ederek avukatların stratejik ve karmaşık işlere odaklanmasını sağlıyor. Son olarak avukatlık mesleğinin toplumdaki itibarı konusunu karşılaştırabiliriz. Bence Amerika'da avukatlık Türkiye'dekine kıyasla toplumda çok daha saygın bir meslek olarak görülüyor. Bunun hem günlük hayatta ben avukatım dediğimde aldığım tepkilere bakarak hem de bazı daha objektif kriterlere dayanarak söylüyorum. Öncelikle iki ülkedeki mesleki etik kuralları ve bu kuralların uygulanma biçimi arasında çok ciddi farklar var. Amerika'da etik kurallar çok daha kapsamlı. Örneğin bir avukatın geçmişi, mevcut ve hatta potansiyel müvekkilleriyle ilişkileri, çalışanlarıyla olan bağları, hatta banka hesapları gibi konular bile detaylı düzenlemelere tabi durumda. Bu düzenlemeler hem hukuk fakültesinde en önemli derslerden biri olarak okutuluyor, hem de her eyalet zaten çok zorlu baro sınavlarına ek olarak tamamen ayrı, sadece bu etik kuralları test eden MPR'i denen ve oldukça da aslında zor olan bir sınavda başarılı olmayı zorunlu kılıyor. İtibarı etkileyen bir diğer önemli faktör ise avukat sayıları bence. Aslında
kişi başına düşen avukat sayısını kıyasladığımda Türkiye'de yaklaşık her 416 kişiye bir avukat düşerken Amerika'da bu sayının 250 kişiye bir avukat şeklinde olduğunu gördüm. Ancak ABD'de tarihsel olarak avukat sayısı daha kontrollü bir şekilde artarken Türkiye'de son yıllarda ciddi bir avukat enflasyonu yaşandı. Örneğin Amerika'da 2025 itibariyle yaklaşık 1,37 milyon avukat bulunuyor. 2000 yılında bu sayı yaklaşık 1 milyon civarındaydı. Yani ortalama her yıl yaklaşık %1'lik bir artış söz konusu ve çeyrek asırda toplam artış %30'lar seviyesinde kalmış. Türkiye'de ise akıl almaz bir artış söz konusu. 2025 itibariyle Türkiye'de yaklaşık 206 bin avukat var. Oysa 2000 yılında bu sayı yalnızca 41 bin civarındaydı. Yani aynı zaman diliminde Amerika'daki artış %30'lar civarındayken Türkiye'de %500'e yakın bir artıştan bahsediyoruz. Bu durum doğal olarak mesleğin prestijine, avukatların eğitim kalitesine, ekonomik ve sosyal statülerine ve sundukları hizmetin kalitesine doğrudan yansıyor. Tabi bu durumu düzeltmek için son yıllarda bazı adımlar da atıldı. Bir önceki videoda bahsettiğim hukuk mesleklerine giriş sınavının uygulanmaya başlanması ve hukuk fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması gibi önlemler bunlardan bazıları. Ancak bunların etkisini görmek için henüz erken. Son olarak işin bir de güven boyutu var bence. Avukatlar için çok konuşur, lafı evirir, çevirir gibi klişe algılar her ülkede mevcut tabii ki. Ancak hukukun üstünlüğüne ve sisteme duyulan güvenin yüksek olduğu toplumlarda sistemin önemli bir parçası olan avukatın itibarı da doğal olarak daha yüksek olabiliyor. Toparlamak gerekirse, Amerika ve Türkiye'de avukatlık aynı meslek gibi görünse de günlük iş yapış biçimi, kariyer yolları, çalışma temposu, teknoloji kullanımı ve toplumsal algı açısından oldukça önemli farklılıklar var. Hangisinin daha iyi olduğu ise tamamen beklentilerinize, kişisel hedeflerinize ve hayattan ne istediğinize bağlı. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ben iki ülkede de avukatlık yapmış biri olarak elimden geldiğince avukatlığa ve hukuka dair tecrübelerimi bu kanalda paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.